Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bir evvelki videoda söylediğim gibi biraz oturmasını beklemek istedim. Yani neyin ne olduğunu biraz daha görmek adına sizlerle daha iyisiyle kötüsüyle dilimin döndüğünce paylaşmak adına biraz zaman geçmesini bekledim ve bu videoyu da yapmaya karar verdim. Arkadaşlar biliyorsunuz tabii bu güncellemelerle beraber bazı yenilikler geldi. Bu yeniliklerin en başında da eski bildiğimiz Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig, Elit Lig ve Altın Lig olarak değişti. Ve tabii güncel futbolda yani şu an güncel futbolda uygulanan sistemde aynı oyun tarafından uygulanır hale geldi. Şimdi bu uygulamanın iyi yanı, kötü yanı, eksik kalan yanları var mı? Bununla ilgili bir söyleşmek istiyorum. Sizlerin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Sizler de yazarsanız çok sevinirim. Şimdi eski Şampiyonlar Ligi oldu Elit Lig. Eski Süper Lig oldu Altın Lig değerli arkadaşlar. Önce isterseniz Elit Lig'le başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 36 tane takım var. Bunun en güzel yanı da şu oldu. Eskiden biliyorsunuz gruplarda 6 karşılaşma oynuyorduk. Şimdi 8 karşılaşma oynuyoruz. Gruplarda 3. olan takım Süper Lig'e geçiyordu. Bu biraz belki adaletsizlik yaratabiliyordu. Oradaki takımların durumu açısından. Çünkü kuvvetli takımlar da Şampiyonlar Ligi'nden Süper Lig'e kendini atıyordu. Dolayısıyla bu birazcık dengelenmiş oldu. Bence de iyi oldu diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 36 takım bir mücadele içine geliyor. Tabii 8'erli bir grup var arkadaşlar. İlk 8 takım direkt olarak son 16'ya ismini yazdırıyor. 9 ile değerli kardeşlerim 9 ile 24. sıradaki takımlar da playoff oynuyorlar. 25 ve 6'da yoluna devam edemiyor ve bu bulunduğu kulvarı noktalıyor. Aynı şeyler Altın Lig içinde aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Aynı Elit Lig'de olduğu gibi yine ilk 8 takım direkt 16'ya giriyor. 16 evet yanlış söylemedim. Playoff oynayacak takımlar 9 ve 24 arasındaki takımlar. 25'ten sonrası da eleniyor değerli kardeşlerim. Şimdi gelelim bunda iyi yanı ve kötü yanı ne oldu? Arkadaşlar söylediğim gibi 3. olan eskiden Süper Lig'e geçebiliyordu. Bu kaldırılmış oldu. Bu bence aslında iyi oldu. Bu işin iyi tarafı. Şimdi fikstür ekranına geldiğimiz zaman esas tabii ki bu yeni sistemden dolayı, yeni şeyden dolayı bazı günlerde görüldüğü gibi 3 karşılaşma oynama durumunda kalıyoruz. Tabii lig devam ediyor. Kupa bir yandan devam ediyor. Bir de bunun yanında bu şeydeki sistemdeki değişiklikten dolayı bazı günlerde tabii onun bir sezon günü var. O sezon gününde aşmamak kaydıyla Top 11 bir şekilde bazı günlerde 3 maçı bir araya verebiliyor. Gördüğünüz gibi. O zaman da ne oluyor? Şimdi burası da tabii işin kötü yanı diyelim. Yeşili az olan, kondisyonu az olan takımlar için günde 3 karşılaşma oynamak sıkıntı yaratabiliyor. Aslında şimdi birazdan onu da ben çözümünü söyleyeceğim. Videoyu devam eder, takip ederseniz. O zaman ne yapmak lazım? Arkadaşlar o zaman alternatifli bir kadronun önemi daha çok ortaya çıkıyor. Yani elinizdeki kadroyu alternatifli tutmaya çalışaraktan günün maçlarının önemine, gücüne, rakibin gücüne göre formasyon slotlarınıza değişik formasyonları kaydederseniz elinizdeki kadroyu daha hesaplı kullanabilme şansınız doğabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. O gün atıyorum 3 karşılaşmanız var.
İki tanesi zor, bir tanesi daha rahat, daha kolay bir rakibe karşı veya iki tanesi kolay. Neyse. Dolayısıyla e, yedek ve eğer rezervinizde de kullanabileceğiniz oyuncular varsa, kullanabileceğiniz diyorum bakın, yedek ağırlıklı bir kadroyla kolay maçlarınıza çıkma şansınız olabilir. Böylece biraz daha yeşili idareli kullanma şansımız olabilir. Ha, bu ileride revize edilir mi tekrar? Yani bu formasyon tabii bu ilk defa deneniyor. Dolayısıyla hani tekrar revize edilme şansı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar her zaman da maçlarımızı görürken kendi karşılaşmalarımızı görebilme şansımız oluyor. Dolayısıyla hangi günlerde saat kaçta oynayacağımız zaten belli. Dolayısıyla bir ekran içinde, bir ana ekran içinde geçmiş ve gelecek karşılaşmalarımızı görebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Tüm maçları görmek istersek yani çok fazla işe yarayacak bir şey değil ama bu da ayrı bir özellik olarak da tüm maçları görme şansımız var. Bu turla alakalı tur maçlarını görmek istersek de tur maçlarını menü içinden maçlar bölümünde görebiliyoruz. Rakiplerinizin karşılaşmalarını görmek isterseniz yine aynı şekilde rakiplerinizin karşılaşmalarını görebiliyorsunuz. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Yeşil için evet bazı günlerde fikstürden dolayı sıkışıklık olabilir. Bu belki biraz daha revize edilebilir. Yani dolayısıyla daha ilk ay içindeyiz. Belki onda bir düzenleme yapabilirler diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Tabii ki bu uygulanması gereken bir durumdu. Yani dolayısıyla nasıl güncel futbolda uygulanıyorsa bu da kendi oyunda Top 11'da kendini buna adapte etmek zorundaydı. Hoş oldu, güzel oldu. Ama fikstürdeki sıkışıklıktan dolayı alternatifli kadro elinizde bulundurmaya çalışın arkadaşlar. Günün planlamasını yaparken, günün maçlarını planlarken alternatifli kadro size büyük bir fayda sağlayacak. Yine zaten görüldüğü gibi oyuncu istatistikleri her zaman olduğu gibi yine gündemde değerli arkadaşlar. Aynı şeyleri zaten buradaki aynı şeyleri Altın Lig'deki maçlar için de söyleyeceğim. Dolayısıyla aynı şeyler onlar için de geçerli ve bu sonuç itibariyle bu sıra şey içinde bakın burada Altın Lig'den bakalım. Playoff'ta ne diyor? Doğrudan 16. Birinci sırayla ki takım direkt son 16'ya kalıyor. 16 ve 17. takımlar aralarında bir karşılaşma oynuyorlar. İki karşılaşma oynuyorlar. Ve birinci sıradaki takımın son 16'daki rakibi oluyorlar. Örnek. Zaten burada açık olarak hepiniz zaten görüyorsunuz. Uzatmaya da gerek yok. Ve 8. sıradaki takım direkt 16'ya giriyor. 9 ile 24 arası 9 ve pardon özür dilerim 9 ve 24. takımlar bir playoff oynuyorlar. Dolayısıyla son 16'ya kalmak için mücadele veriyorlar. Aynı şey elit lig içinde geçerli değerli arkadaşlar. Aynı şeyler elit lig içinde geçerli. Dolayısıyla bir playoff heyecanı yaşıyorsunuz. Yaşadıktan sonra eğer tabi ilk 8'in dışındaysanız playoff grubu içindeyseniz bir playoff heyecanı yaşıyorsunuz. Playoff heyecanından sonra zaten yol haritasında belli. İlk 8 arasında hangi sıradaki takıma düşeceğiniz de belli. Dolayısıyla onunla da son 16 tur. Ondan sonra zaten alışılagelmiş çeyrek final, yarı final ve finalle de devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Nihai kupada zaten eski Süper Kupa ismiyle Elit Ligi kazananla Altın Ligi kazanan bir Süper Kupa Nihai Kupa adı altında bir maç yapıyorlar. Dolayısıyla buraya kadar zaten bunlar hepsi eski sistemde aynı. Unuttuğum bir şey var mı diye söylüyorum. Göre ilk baktığım zaman güzel. Mücadele biraz daha
Bir şey daha var. Tabii şimdi ilk 8 içinde oynarken iki maçlı sistem oynamadığınız için dolayısıyla bir maç evinizde, bir maç dışarıda, bir maç evinde, bir maç dışarıda ama dışarıdaki karşılaşmanız eğer o X8'in yani oynadığınız grubun zorlu rakipleri içinde ki maçlara denk gelirse orada biraz belki sıkıntı yaşanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani grubun güçlü rakipleri, sizin grubunuzun güçlü rakiplerinde hep deplasmanda da denk gelirse o da sıkıntı yaratabilir. Kondisyon 3 maç üzerinden oynandığı günlerde sıkıntı yaratabilir. Ama bunun için de bir önerim var naçizane. Alternatif bir kadro bulundurun. Kadronuzda da birkaç tane formasyonu kaydedin arkadaşlar. Ona göre günün maçına, durumuna, şekline, şemaline göre de hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani söyleyecek aslında şöyle baktığım zaman çok fazla bir şey görmüyorum. Biz de nasıl başladık dersek bir beraberlikle başladık ve sonra 2 galibiyette şu anda playoff'un en üstünde durmaktayız an itibariyle değerli arkadaşlar. Buradan biz de maçlarımıza bakalım. 2-2'lik bir beraberlikle başladık ve arkasından zaten daha bize göre rahat takımlarla oynadık. 7-0, 7-0'lık skorlarla gittik. Dolayısıyla güzel yanı da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar için söylüyorum. Özellikle bazı takımlar kendini Süper Lig'e atıyordu. Bu engellenmiş oldu. Tabii burada da yine ligdeki sıralama önemli. Birinci ve dördüncü direkt elit lige. Ondan sonra 5 ve 8. arasındaki takımlar da Altın Lig'e devam ediyor. Oradaki sıralamaya göre. Arkadaşlar unuttuğum bir şey varsa sizler de bu konudaki yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Uygulama güzel, şey güzel. Belki biraz fikstürde bir ayarlama yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde aklıma gelen bu konuyla ilgili de çok fazla bir şey yok. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler.